Gelin beraber Budapeşte'yi gezelim. Tuna Nehri'nin ikiye ayırdığı bir şehir. Buda ve Peşte. Buda daha tepelik, daha tarihi dokusu korunmuş bir yer. Budin Kalesi, Sitadel Tepesi ve ileride de balıkçı tabyalar görülmeye değer. Peşte'de ise tabii ki en dikkat çekici birinci yapı parlamento, ikinci yapı da İştvan Bazilikası. Meydanları, kafeleri, tarih dokusu ve Tuna Nehri'nin üzerindeki köprüleriyle gelin bu şehri adım adım keşfedelim. Gündüzü başka, gecesi bambaşka güzel bir şehir. Kapıkule'de Bulgar tarafı oldukça yoğun. Türkiye'den çok kolay çıktık ama Bulgaristan'a girerken yoğun bir kuyruğa rastladık. Bakalım burada kaç saate çıkacağız. Yolculuğa devam. Güzel bir Nisan akşamında Sofya'da son saatlerimizi tamamlıyoruz bugün için. Günü şöyle özetleyeyim. Sabah 7'de İstanbul'dan yola çıktık. Akşam 4 gibi buradaydık. Sınırda yaklaşık 2 saat oyalandık. Fazla kuyruk yoktu. Kapıkule'de 2 saate geçmek bayram öncesi bir gün için iyi bir zaman dilimi. Kapıkule'den Sofya'ya kadar otoban, tabii ki böyle kaliteli bir otoban değil ama yeterli. Hız sınırı 140 kilometre. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde 3 saatte falan Sofya'ya gelebiliyorsunuz Kapıkule'den çıkınca. Geldik, evimize yerleştik. Bir gecelik bir konaklama ayarladık. Yarın da Sofya Havalimanı'ndan Ryanair ile Budapeşte'ye uçacağız. Sofya Havalimanı'ndan Budapeşte'ye uçacağız. 6 gün sonra geri dönüp tekrar arabamızla Türkiye'ye dönmeyi planlıyoruz. 7 günlük, 6 günlük bir rezervasyonla şöyle bir otopark buldum internetten. Rezervasyon yaptırdım. Şimdilik bir giriş yaptık. Bu deneyim sonunda acaba güvenli midir, değil midir? Bir sonuca bakacağız. Evet, kapalı bir yer bulamadık. Mecburen açıkta bırakacağız. En azından anahtar bırakmadan park etme şansımız olacak. Bunlar gibi olmayacak. Şurada shuttle servisi de var. Havalimanına 4-5 dakikada bırakıp geliyorlar. Sofya Schengen'e girdiği için pasaport kontrolü olmadan geçebiliyorsunuz. Biletinizi şu arkadaki güvenlikten taratıp kapıdan geçiyorsunuz. Bileti tarattınız, geçtiniz. Sırada X-ray var. X-ray biraz kalabalık olabiliyor. O yüzden biraz daha erken gelin ki zaman kaybetmeyin. Pasaport yerleri kapalı. Bu kadar. Bundan sonrası biniş. Otel rezervasyon yaptığımızda ücretsiz havalimanı servisi vardı. Bizi karşıladılar. Şimdi Taksim'e doğru gidiyoruz. Ücretsiz havalimanı servisi ilk defa denemiş oluyoruz. İsmiyle kendileri aldılar ya. Havalimanından şehre ulaşım sadece otobüslerle olabiliyor. Metro veya tren yok. Dönüşte bu toplu ulaşım ayrıntılarını da paylaşacağım. Evet, evimize geldik. Şimdi giriş yapacağız. Bakalım.
Ve kapımız açılıyor. Ve daireye giriş anahtarı da böyle kutu içinde alıyorsunuz ve evi açıyorsunuz. Bu kadar. Ulaşıma oldukça başarılı bir şekilde tasarlanmış. Metro, otobüs, tramvay, trolleybüs gibi seçenekler var. Havalimanı ulaşımı sadece otobüsle sağlanıyor ne yazık ki. E100, E200 hattı var. E100 hattı ekspres olarak tanımlanıyor ama E200'de neredeyse aynı sürede tamamlanıyor. E100 oldukça pahalı. Biz dönüşte E200 hattını kullandık. Bilet otomatlardan alınabilir veya bizim yaptığımız gibi internetiniz varsa Budapest Go uygulamasını indirin, yükleyin, üye olun ve sanal kart kullanarak bilet alışverişlerinizi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tek kullanımlık biletlerde şuna dikkat edin. Araca binerken kapılarda QR kodları var. Onları uygulamayla tarayın. Bu şekilde bileti aktive etmiş oluyorsunuz. Single ticket denilen bilete de dikkat edin. Onunla aktarma yapamıyorsunuz. Ama 30 ya da 90 dakikalık biletlerde ise aktarma yapmak serbest. Tabii ki süreye dikkat edin. Bunun dışında günlük 24 saatlik bilet var. Veya bizim kullandığımız 5 kişilik, 5 kişiye kadar olan grup bileti var. O da 24 saatlik. Ya da 72 saatlik bilet de buradan alabiliyorsunuz. Bileti aldığınız andan itibaren 24 saati başlatmış oluyorsunuz. QR kodu okutmanıza gerek yok. Doğrudan araca binip yolculuğunuzu yapabilirsiniz. Kontrollerde QR kodu göstermeniz yeterli. Biletsiz binmeyin. Kontroller çok sık. Biz 2 defa kontrole denk geldik. Cezası da 45 euro. M1 metro hattıyla mutlaka bir yolculuk yapın. Çok keyifli. Londra ve İstanbul'daki tünelden sonra dünyanın en eski 3. metro hattı. 11 duraktan oluşuyor. Sade bir şekilde eski halini iyi korumuşlar. Keyifli bir yolculuk, tarihi bir yolculuk yapmış olacaksınız. Bajci Zsilinszky út. Durakları güzel. Kısa bir panoramik sunum yapayım. Şu köprü en ünlü Budapeşte Köprüsü. Zincirli köprü. Şehir tabi Buda ve Peşte olarak ikiye ayrılıyor. Karşı taraf Buda, bulunduğumuz taraf Peşte. Ve Peşte'nin en ihtişamlı binası karşımızda. Macaristan Parlamentosu dünyada büyüklük olarak 3. sırada. Tabi burada küçük bir cephesi görünüyor. Farklı açılardan da yine çekim yapacağım. Yüksekliği 96 metre. İşton Bazilikası da aynı yükseklikte. Bu iki bina Budapeşte'nin en yüksek iki binası. Tabi sembolik olarak şöyle bir mesaj da verilmeye çalışılıyor. Din ve devlet işleri eşit. Ayrıca 96 metre sembolik olarak 896'da Macaristan'ın kurulduğu tarih. Parlamentoyu en güzel
Buda tarafındaki Batani Meydanı'ndan seyredebilirsiniz. Buda tarafına geçince bu meydanı ıskalamayın. Şöyle sahil kenarında oturun ve bu manzaranın tadını çıkartın. 80'li yılların ünlü zeka küpünün mucidi, Macar kökenli matematikçi, mimar Erno Rubik. Rubik küp ismi buradan geliyor zaten. Bunun anısına şöyle minik şirin bir heykel yapmışlar. Parlamentoya doğru ilerlerken nehir kenarındaki bu demir ayakkabılardan oluşan anıt göze çarpıyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında aşırı sağcı Ok ve Haç Partisi'nin üyeleri o yıllarda yoğun olan Yahudi nüfusundan 20.000 Yahudi'yi katletmiştir. Nehir kenarına getirip üçer üçer ayaklarından bağlamış, ortadakini öldürerek diğerlerinin de boğulmasını sağlamıştır. Geriye kurbanların elbiseleri ve ayakkabıları kalmıştır. Günümüzde acı bir anı olarak bu anıt nehir kenarında durmaktadır. Parlamentodan biraz çapraz ilerleyince Özgürlük Meydanı'na çıkıyorsunuz. Karşımda da Sovyet Rusya döneminden kalma bir heykel. Tabi Macarları 2. Dünya Savaşı'nda kurtaran, tırnak içinde, Rus askerine adanmış bir anıt. Meydanda küçücük bir park tarzında. Biliyorsunuz Macaristan'ın bir komünist geçmişi var. Doğu bloku üyesiydi. Demir perde çökene kadar Varşova Paktı'na bağlı bir ülkeydi. Parlamentodan sonra görülmesi gereken bir başka ikonik yapı da arkamdaki Saint Istvan Bazilikası. Tabii ilk başta katedralmiş, Papa'nın emriyle bazilikaya dönüştürülmüş. İnşaatı yaklaşık olarak 50 yıl sürmüş. 50 yıl sürmesinin sebeplerinden birisi de inşaat esnasında kubbenin çökmüş olması. Tabii mimar da vefat ediyor. Planı bilen tek o. Başka bir mimar, başka bir planla bazilikayı tamamlıyor. Macaristan'ın en büyük çanı burada. Şu sağ taraftaki kuleye çıkılıyor. Panoramik bir görüntü var. Yaklaşık olarak 360 merdiven var. Giriş fiyatlarını çekmiştim. Bazilikaya girmek de ücretli. 2300 florint, yani yaklaşık olarak 200 lira para vermek zorundasınız.
Budapeşte'ye gelenler şunu da fark edecektir. Şehir akşam aydınlatmasıyla da oldukça büyüleyici bir atmosfere sahip. Bu konuda da zaten ödül almış. Bu şehirde yapılacak en güzel aktivitelerden birisi de bir tekne turuna katılmak. Şehrin panoraması oldukça güzel görünüyor. Özellikle şehir aydınlatmasının olduğu akşam saatlerini seçerseniz daha büyüleyici bir atmosfer oluşuyor. Çeşitli firmalar bu hizmeti sunuyor. Fiyatlar da 12 ile 21 euro arasında değişiyor. Tabii bu sezona ve seçtiğin saate ve firmaya göre değişiyor. Hösek Tere. Tere meydan demek. Ne meydanı? Kahramanlar Meydanı. Geldik. Arkamdaki sütun 7 tane kurucuyu temsil ediyor. Macaristan'ı kuran 7 ailenin kurucuları. Bu anıt 1896 yılında Macaristan'ın kuruluşunun 1000. yılı anısına yapılmış. Bu sebeple Millennium anıtı olarak da biliniyor. Tabii bunun dışında anıtın arkasında da tarih boyunca Macaristan'da iz bırakmış çeşitli kişilerin heykelleri ve yaptıkları olayları tasvir eden panolar var. Meydan karşısında ise UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş olan Andresi Bulvarı bulunuyor. Oldukça keyifli bir yürüyüş rotasıdır aynı zamanda. Biz yarısını tamamladık. Diğer yarısını ise yine UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan M1 metro hattıyla şehrin nehir kenarındaki kısmına geri döndük. Vörösmarty Meydanı. Şimdi bu Macarca'da isimler çok zor okunuyor. Akılda pek kalmıyor. Bu heykel Vörösmarty milli şairi. Ona ithaf edilmiş. 1906'da açılmış bir heykel. Şu tarafta ana cadde var. Meydandan şöyle düz giderseniz Váci Utca'ya çıkmış oluyorsunuz. Bu da Peşte'nin İstiklal Caddesi gibi bir yer. Váci Utca. Utca sokak demek. Váci sokağı. Tabi telaffuzum ne kadar doğru emin değilim.
Şu anda Buda tarafına geçmiş bulunuyoruz ve ilk uğrak yerimiz Balıkçı Tabyaları. 1906 yılında sonradan eklenmiş bu bölgeye. Tarihi bir doku değil ama eser olarak oldukça ince işlenmiş bir dantel gibi. 7 kuleden oluşuyor. Macaristan'ı kuran 7 aileyi temsil ediyor. Ve Balıkçı Tabyası'nın en güzel manzarası karşımızda. Üst katlar ücretli, alt katlar bedava. Zincirli Köprü'den şurada yürüyerek geçebilirsiniz. Yürüyüşle buraya gelmek kolay. Veya otobüs ve tramvay seçenekleri de var. Ufukta görünen heykel 1. İştvan, yani Macarların ilk kralı. Heykelin karşısında da Aziz Stefan Kilisesi var. Özellikle bu kilisenin çatıları rengarenk, dikkat çekici. Stefan Kilisesi'ni arkanıza aldığınızda kalenin arka kısmına çıkmış oluyorsunuz ve harika bir yol sizi bekliyor. Bu yönde Budin Kalesi'ne doğru ilerlemeye başladık. Budin Kalesi'ne geldik. Yaklaşık 1200'lü yıllarda Moğol istilasına karşı korunmak için kurulmuş bir kale. Tabi yıllar içinde çeşitli savaşlarda Osmanlılar ele geçirmiş, bir daha Habsburglar ele geçirmiş. En son 2. Dünya Savaşı'nda da bombalanmış, restore edilmiş. Arkamdaki saray bir şekilde ayakta kalmış ama yine de hasar görmüş. Tabi Buda tarafının böyle manzarası çok güzel. Şurada tekrar Zincirli Köprü, arkada parlamentoyu görmek mümkün. Tarih açısından Buda, daha modern yapıları görmek açısından peşte. ...700 basamaklık bir merdiven tırmanış var. Gerler Tepesi ne yazık ki bu şekilde zor bir yolla ulaşılıyor.
Keyifli ama yorucu bir çıkış. Aziz Gellert Tepesi'ne çıkarken yol üstü bir durak. Tepe adını veren Aziz Gellert, Macaristan'a Hristiyanlığı getiren kişi olarak biliniyor. Ve paganlar tarafından bir fıçı konularak bu tepeden aşağı doğru bırakılıyor ve hayatını kaybediyor. Karşıdaki beyaz köprü de Elizabeth Köprüsü. Gül Tepesi ve içindeki Gül Baba Türbesi. Macarların da saygı duyduğu bir Bektaşi dervişi. Çok acıdır bu. Kahveye bakman lazım. Şüphe mi? Var şey gelsin. I think he's perfect because he's like that. But I think, you know,
Ben cheese alacağız. Sour cream cheese. Sour cream and cheese with red onion. O kırmızı soğan. 2700. Bu kırmızı soğan. One rustic and another tzatziki. And you have a kind of Gerçekten güzelmiş. लड़के के साइड से ही है लेकिन सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए। Yemek karavanların bulunduğu yere geldik. Bir yerden gulaş söyledik. 3800 florint, yani yaklaşık ne yapıyor? 1000 florint 80 lira denk geliyor şu anki kurla. 340 gibi bir fiyat. Bol et yok. Barbekü et söyledik, dana eti. O da 5600 florint. 80 ile çarpsak ne yapıyor? Bir 500 lira civarında. Nezih bir mekan. Keyifli bir yer. Yani tavsiye ederim. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. İçi boş. Evet, içi boş. Tarçınlı. Tarçınlı, sert bir kabuğu var. Tabii böyle içeride taze pişirilip alınıyor, paketleniyor. Soslar katabiliyorsunuz İyiyim bakalım. veya Sizinki bu tanesi ne şekilde kadar? dondurma 2000. katılabiliyor. Oo, 2000-2500. bu da 3000. 3500. Böyle yaptıklarını alalım.
Yani bildiğimiz dondurmayı farklı bir sunum şekline getirerek ün salmışlar. Ama başarılı bir tadı var. M3 ile E200 hattına gideceğiz. Devam.